Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği, geniş bitki örtüsü ve canlı türünü içinde barındıran Anadolu toprakları üzerinde yer almaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar, canlı çeşitliliği bakımından dünyanın pek çok yerine göre çok zengindir. Anadolu topraklarında yüzlerce memeli, kuş, sürüngen, balık ve bitki türü yaşamaktadır. Bu canlıların büyük kısmı insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Anadolu'nun ormanlarında, derinliklerinde ve dağlarında yaşayan az sayıdaki yabani ve vahşi hayvan türleri insanlar için çok tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Bu videoda Anadolu'da yaşayan bazı yabani ve vahşi hayvanlar hakkında bilgiler vereceğim. Türkiye toprakları içerisinde yaşayan tek ayı türü boz ayıdır. Boz ayı 1 ile 3 metre arasında değişen boyu ve yüzlerce kiloluk ağırlığıyla dünyanın en büyük kara hayvanlarından biridir. Boz ayı hem etçil hem otçuldur. Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar. İnsanlar doğaya ve ormanlara zarar verdiği için boz ayılarının yaşam alanları bozulmuş ve sayıları azalmıştır. Ama yine de Türkiye'de yaşayan çok sayıda boz ayısı vardır. Boz ayı özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde kamp yapan insanların karşılaşabileceği tehlikeli hayvanlardan biridir. Türkiye'de bugüne kadar pek çok boz ayı saldırısı kayıtlara geçmiştir. Eğer boz ayı ile karşılaşırsanız sakin olmalı ve ani hareketten kaçınmalısınız. Kesinlikle hızla olduğunuz yerden koşarak kaçmamalısınız. Çünkü ayılar çevik ve hızlı hayvanlardandır. Kaçma şansınız olmayacaktır ve sizi yakalayacaktır. Ayının üzerine herhangi bir cisim atmamanız gerekir. Bu hareket ayının kızmasına ve size saldırmasına neden olur. Yanınızda boz ayıyı oyalayacak çanta gibi bir eşya varsa onu yere bırakıp yavaşça ayıdan uzaklaşabilir ve bulduğunuz en yakın ağacın en tepesine çıkabilirsiniz. Kurt, köpekgiller ailesinin atası olarak bilinir. Kurtlar sürü olarak dolaşır ve insanlar için son derece tehlikeli ve ölümcül olabilecek vahşi ve yırtıcı hayvanlardır. İnsanlar kurtları geceleri uluyan sesleriyle bilir. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Trakya dışında hemen her yerde kurt sürülerine rastlanılabilir. Özellikle doğal yaşam alanlarında, dağlık yerlerde küçük kurt sürüleri sıklıkla karşılaşılabilecek hayvanlar arasındadır. Kurtlar saatte 50-60 km hızla koşabilir ve 2-3 km uzaklıktan koku alabilir. Kısacası doğal yaşam alanında bir kurtla karşılaşırsanız ondan koşarak kaçamazsınız. Türkiye'de yaşayan kurtlar ortalama 1 metre boyunda ve 20-30 kilogram ağırlığında olur. Kurtlardan korunabilmek için kurtların yaşadığı bölgelere girmemek en iyisi olacaktır. Çünkü kurtlar her türlü kokuyu alır ve insanların varlığını hisseder. Kurtlar eğer açsa varlığını hissettiği insanların peşine düşecektir. Bir insan kurtlarla karşılaşırsa yapması gereken kurtla savaşmaktır. Ateş yakıp kurtları korkutabilir, bir ağaca çıkabilir ya da yüksek ses çıkartıp kurtları ürkütebilir. Yaban domuzu hem etçil hem de otçul hayvanlardandır. 1,5 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğinde ve 200-300 kilogram ağırlığında büyük ve cüsseli bir hayvandır. Yaban domuzu sürüler halinde dolaşır. Çok iyi tat ve koku alır. Türkiye'de hemen her yerde yaban domuzu ile karşılaşmak mümkündür. Yaban domuzları özellikle geceleri dolaştıkları için kamp yapan insanların en çok karşılaşabileceği hayvanlardan biridir. Yaban domuzları saatte 10-20 km hızla koşabilir ve sivri çene dişleriyle ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir. Kısacası yaban domuzu insanlar için tehlikeli hayvanlardandır. Yaban domuzları aç olduklarında ve yiyecek bulmakta zorlandıklarında insanların yaşadığı yerlere gelir. Amaçları karınlarını doyurmaktır. Eğer yaban domuzu ile karşılaşırsanız sakin olmanız ve hayvanı ürkütmemeniz gerekir. Aksi halde yaban domuzu size saldırabilir. Hayvan açsa ona yiyecek bir şeyler verebilirsiniz. Karnını doyurduktan sonra gidecektir.
Yaban domuzu insana saldırırsa insan çapraz koşarak yaban domuzundan kaçabilir. Domuzun boynu olmadığı için sağa sola dönmekte zorluk çeker ve düz ilerleyebilir. Bu da çapraz koşan insanın domuzdan kaçmasını kolaylaştırır. Çizgili sırtlan kendi familyasının en küçük bireyleri arasında yer alır. Ortalama 50 kilogram ağırlığında ve 70 santimetre boyunda olur. Çizgili sırtlanlar Afrika'da akrabaları gibi leşçil hayvanlardır. Hayvan leşlerinin yanında kuş, kertenkele, kemirgen, koyun ve köpek gibi hayvanları avlayıp yiyebilir. Çizgili sırtlan diğer sırtlan türleri gibi ses çıkaramaz. Onun sessiz bir hırlaması vardır. Çizgili sırtlan kendine ait bölgesine çok önem verir ve bölgesini savunur. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvan, Türkiye'de Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vahşi ve tehlikeli hayvandır. Çok az sayıda çizgili sırtlan yaşadığı için bu hayvanla normal hayatta karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Altın çakal ortalama 80 cm uzunluğunda, 40 cm boyunda ve 8-10 kilogram ağırlığındadır. Adından da anlaşılacağı gibi genelde altın sarısı renginde olur. Rengi bölgesel olarak farklılık gösterebilir. Özellikle dağlık alanlarda yaşayanları gri renkte olur. Altın çakal koşma konusunda çok iyidir. Hafif ve çevik olması onu çok hızlı yapar. Altın çakal çok geniş bir coğrafyada yaşar. Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan yabani bir hayvandır. Altın çakallar küçük aile sürüleri şeklinde yaşarlar. Kendileri için belirledikleri 3 kilometre karelik bölgelerini yabancılara karşı korurlar. Özellikle kamp yapan insanların en çok karşılaşabileceği hayvanlardan biri çakallardır. Altın çakal hızla koştuğu için ondan koşarak kaçamazsınız. İnsanlara alıştığı için korkmadan insanların yanına gelecektir. Çakaldan korunmanın en iyi yöntemlerinden biri ateş yakmaktır. Ucunda ateş olan bir sopa ile çakalı korkutup kaçırabilirsiniz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye sınırları içerisinde de çeşitli yılan türleri yaşamaktadır. İnsanlar yılanlardan genel olarak korkar ve çok tehlikeli olduklarını düşünür. Fakat çoğu yılan türü zararsız ve zehirsizdir. Türkiye'de yaşayan yılanların büyük kısmı zehirsiz ve tehlikesiz yılanlardır. Fakat insanlar bunu bilmediği için bir yılan ile karşılaştığında yılanı genellikle öldürmeye çalışmaktadır. Türkiye'de bulunan yılan türleri en fazla 2 metre boyunda olur. Türkiye'de yaşayan zehirli yılanların zehri insanları öldürecek güçte değildir. En fazla büyük bir acıya sebep olabilir. Baran engereği, boynuzlu engerek, Kafkas engereği, Bolkar engereği Türkiye'de yaşayan en tehlikeli ve en zehirli yılanlar arasında yer alır. Bu yılanlar uzak durulması gereken yılanlardandır. Yılanlar hakkında bilmemiz gereken en önemli şey hiçbir yılanın taciz ve rahatsız edilmedikçe saldırmayacağıdır. İnsanlar yılanlardan korkar fakat yılanlar da insanlardan korkar ve kaçar. Türkiye'de yaşayan ve tehlikeli olarak görülen zehirli yılanlar tarım alanlarına ve bahçelere zarar veren köstebek, fare gibi kemirgen hayvanları yiyerek beslenir. Bu yüzden yılanlar tehlikeli gibi görünseler de aslında çok faydalıdır. Akbabalar, kel kafalı, büyük ve leş yiyen yabani ve vahşi kuşlardır. İnsanlar çoğu kuşu sevimli olarak görseler de akbabalardan ürkebilirler. Bunun sebebi akbabaların görünüşleri, büyük olmaları, yırtıcı ve leş yiyici olmaları olabilir. Aslında akbabalar etrafa pek zararı olmayan, insanlar için tehlike oluşturmayan zararsız ve kendi halinde yaşayan hayvanlardır. Türkiye sınırları içerisinde 4 adet akbaba türü yaşamaktadır. Bu akbaba türleri sakallı akbaba, mısır akbaba, kara akbaba ve en popülerleri olan kızıl akbabadır. Sakallı akbaba Türkiye'de İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek dağlık alanlarında yaşar. Kemik yemesi ve beslenme yöntemiyle dikkat çeker. Mısır akbaba beyaza yakın açık rengi olan ve sarı yüzü ile dikkat çeken bir kuştur. Türkiye'deki akbabalar arasında soyu en çok tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanıdır. Küçük akbaba olarak da bilinen bu tür üremek için
Mart-Nisan aylarında Anadolu'ya gelir. Sonrasında Afrika kıtasına kışı geçirmek için göç eder. Kara akbaba Türkiye'de yaşayan en büyük kuşlardandır. Bu kuşlar Orta Kuzeybatı Anadolu'da yaşar. Dev boyutu ve siyah rengiyle dikkatleri üzerine çeker. Kızıl akbaba Türkiye'de en çok bilinen akbaba türüdür. Bu kuş türü de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Grup olarak dolaşan kızıl akbabalar leş bulduklarında ürkütücü görünebilirler ve çok ses çıkartırlar. Saymış olduğum hayvanların dışında Anadolu topraklarında bir zamanlar büyük ve yırtıcı kedi türleri de yaşamaktaydı. Örneğin leopar 100 yıl önce İzmir, Bolu, Ankara gibi yerlerde yaşıyordu. Bir zamanlar Anadolu'da aslan da vardı. En son 1880 yılında Bilecik'te aslan görüldü. Çita, Asya fili gibi pek çok yabani ve yırtıcı hayvan türü bir zamanlar Anadolu topraklarında yaşıyordu. Zaman içerisinde yaşam alanlarının bozulması gibi nedenlerden dolayı bu ve benzeri canlılar Anadolu'da yok oldu.